Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu altıgen motif çalışmasını yapacağız. Motifimizin ölçüsü 22 santimetre. Bu büyük motiflerle gerçekten rahatlıkla yatak örtüsü ve battaniye çalışmaları yapabilirsiniz. Onlara takım olarak yastık çalışması da yapabilirsiniz. Yani sıra ekleyerek, motifi büyüterek yastık çalışması da yapabilirsiniz. Hatta şu kısımdaki sıraları da, fıstıklı sıraları da çoğaltarak yine motifinizi daha büyük yapabilirsiniz. Evet, bunu yaparken ben çok kalın bir ip kullanmadım. Akrilik bir iple çalıştım. 100 gramda 260 metre uzunluğuna sahip. Ayrıca yumuşak akrilik iplerdendi. Şöyle 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Bu haliyle benim motifimin ölçüsü 22 santimetre oldu. Yani dediğim gibi çok fazla küçük küçük motifler yapmadan rahatlıkla bir battaniye çalışması yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Dilerseniz sihirli halkayla da yapabilirsiniz. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve şöyle kaydırmayla kapattım. Zincirimi önce buradaki ipimi önce bu tarafa çekiyorum. Bir zincir çektim. 2 ve şöyle 3 zincir. Evet, halkamızın içine toplamda 17 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 18 tane ikili trabzanımız olacak. 18 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle ilk zincirimizin, ilk trabzanımızın şöyle ilkinin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. İkinci sırada bütün trabzanların üzerine yine bir trabzan yapıyoruz. Sadece aralarda bir zincirimiz var. Yani toplamda 18 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Başladığım yere tekrar geldim. Sona geldiğimiz zaman yine bir zincir çekiyoruz. Burada 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi ilk boşluğun içine şöyle kaydırmayla geldim. Hemen şöyle ilmeğimi uzattım. Bir ip aldım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bu ikincisi. Tekrar 3 ve dördüncüsü. Benim ipim biraz ince olduğu için dörtlü fıstık yapıyorum. Sizler ipiniz kalınsa üçlü fıstık da yapabilirsiniz. Yani böyle biraz dolgun görünmesini istiyorum. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilmeğin hepsini birlikte topladıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bakın buraya battım sıradaki boşluğa. Şöyle ilmeğimi uzattım ve gergin tuttum. 2, 3 ve dördüncüsü. Şu şekilde hepsini topladım. Bazen bu şekilde sonda 2 tane kalabilir. Bunu da topladım. Bundan sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar şöyle 2, 3 ve 4 topladım. Son 2 birlikte topladım. 1, 2 zincir. Evet, üçüncü sırayı 18 tane fıstık yaparak tamamlıyoruz. Üçüncü sırayı tamamladım. Şimdi sona geldiğimiz zaman yine 2 zincir çektim. Şimdi şurada fıstığımızın, bakın şuradan değil. Şurada başlangıçta büyük bir ilmeğimiz var. Buradan değil. Şu tepesinde, bakın şuradaki küçük, bakın buradaki zincirin tepesine battım.
buraya şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi tekrar boşluğa geldim ve kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Burada yine ilmeğimi uzattım. Pardon, zincir çekmeyeceğim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bir ip aldım. 2, 3 ve yine dörtlü fıstık yaptım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi burası bizim ilk köşemiz. Hemen buraya şöyle tekrar bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Yine hepsini birlikte topladım. Şöyle son ikiyi birlikte topladım. Tekrar bir zincir çekeceğiz. Fıstığımızı yaptıktan sonra sadece bir zincir çekeceğiz köşeden sonra. Şimdi sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. 1 ve 2. Bakın burada bir zincirimiz var. Tekrar sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Şimdi tekrar ikinci köşeyi yapacağız ve bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa şimdi bir tane dörtlü fıstık, 3 ve 4, 2, 3 zincir, tekrar aynı yere bir fıstık daha, 2, 3 ve 4. Şöyle hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Şimdi sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Tekrar sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Şimdi burada köşelerden önce ve sonra bir zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi tekrar bir zincir ve buraya köşe yapıyoruz. Üç zincir, tekrar bir fıstık. Şöyle son ikiyi birlikte topladım ve bir zincir çektim. 2 ikili trabzan, 2 ikili trabzan, tekrar bir zincir ve üçüncü boşluğa yine köşe yapıyoruz. Toplamda 6 tane köşe yapmamız gerekiyor. Dördüncü sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman şöyle tekrar bir zincir çektim. Yine burada fıstığımızın bakın şurada tam tepesinden. Şimdi şuradaki büyük ilmekten değil, hemen şu tepesine batıyorum. Buraya bir kaydırma yaptım. Tekrar boşluğa geliyorum. Şöyle bir kaydırma yaptım ve ilmeğimi uzattım. Şimdi köşeyi yine dörtlü fıstık yaparak başlıyoruz. Şöyle hepsini birlikte topladım. 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir dörtlü fıstık. Şöyle 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir. Şimdi sıradaki bir zincir boşluğuna buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra arada 4 tane ikili trabzanımız var. Şöyle trabzanların üzerine bir ikili trabzan. Tekrar köşeden önce bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Yani burada toplamda 6 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi yine bir zincir çektim ve köşeyi yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Şöyle topladım ve tekrar bir zincir çektim. Şimdi hemen fıstığımızdan sonra şu aradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, yine trabzanların üzerine bir ikili trabzan ve köşeden önce de
bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Evet, 5. sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. 5. sırayı tamamladım ve yine fıstığımızın üzerine kaydırmayla bağladım. Hemen ilk boşluğun içine yine geliyorum. Bu şekilde kaydırma yaptım. Şimdi bu defa köşelerde bir tane fıstık yapacağız. İlmeğimi uzattım. Şöyle 2, 3 ve 4. Şöyle hepsini birlikte topladım. 1, 2 zincir. Bundan sonra fıstığımızdan sonra 2 zincirimiz var. Hemen buradaki boşluğa yine bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar trabzanların üzerine bir ikili trabzan. Bu defa bu arada 8 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle. Tekrar köşeden önceki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Yani burada toplamda 8 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 1 2 zincir çektim. Köşenin içine sadece bir tane dörtlü fıstık yapıyoruz. Şöyle 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım. 1 2 zincir. Tekrar sıradaki bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan ve yine 6 ikili trabzan. Tekrar köşeden önce bir ikili trabzan. Burada 8 tane olacak. 6. sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle köşelerde de 2 zincirimiz var bu kısımlarda. Son sırayı tamamladım. Tekrar sona geldiğim zaman burada 2 zincir çektim ve yine fıstığımızın şöyle tepesine battım ve kaydırmayla bağladım. Şimdi bir zincir, hemen şöyle bakın, şöyle bir zincir çektim. Şu fıstığımızın üstten batıyorum. Şu kısımdan şöyle aldım. Buraya bir sık iğne yaptım ve 2, 3, 4 zincir çektim. Yani toplamda 5 zincir oldu sık iğne ile beraber. Şimdi tekrar yine üstten batıyorum. Şöyle buraya bir V boşluğu yapıyoruz aslında. Hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle. Evet, birleştirdikten sonra önce bir zincir çektim ve üstten battım. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte toplayıp bir sık iğne yaptım. Daha sonra 4 zincir çektim. Tekrar üstten batarak ön ikili trabzan yaptım. Evet, şimdi zincir çekmeden sıradaki 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Evet, 2 zincir çektiğimiz için 2 ikili trabzan. Yine trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir boşluğunun olduğu yere geldim ve 2 ikili trabzan. Bu sırada 12 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bir ip aldım. Zincir çekmiyoruz köşelere önce yapmadan önce. Burada sadece V boşluğu yapıyoruz. Şimdi şöyle üstten batıyorum. Buradan şöyle aldım. Ön ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir. Tekrar buradan aldım ve ön ikili trabzan. Yani bir fıstığın üzerine 2 tane ön ikili trabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir boşluğumuz var. Hemen 2 ikili trabzan yaptım. Şöyle gösterecek olursam bakın bu şekilde. Burada gerginlik oluşursa bu sırada 3 zincir de çekebilirsiniz arada. Başladığım yere tekrar geldim. Burada boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şu kısımda bir sık iğnemiz vardı. 1 2 3. zincirin, yani şu V boşluğumuzun arada 2 zinciri kalacak. 3. zincirin içine şöyle kaydırmayla geldim.
Şimdi burada arka trabzana başlıyoruz. Hemen şöyle öncelikle boşluğun içine kaydırmayla geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar bir V boşluğu yapıyoruz. Ve bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir ip aldım. Şu ilk yani V boşluğumuzun trabzanından başlıyoruz. Arkadan tığımı geçirdim. Ve arka ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradakinin bu şekilde arka ikili trabzanlar yapıyoruz. Köşelerde yine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan şeklinde V boşluğu yapacağız. Şu kısımda bakın buraya geldiğimiz zaman şu V boşluğunu da arka ikili trabzan olarak yapacağız. Her ikisini de sadece köşe boşluğun içine V boşluğu yapıyoruz. Şimdi şu başladığımız yere geldiğimiz zaman hemen şu kısmı da yani buradaki ilk trabzanı da arka ikili trabzan olarak yapacağız. Sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda şu başlangıçtaki V boşluğumuzun ilk trabzanını şöyle alıyorum. Arkadan son bir arka ikili trabzan yaptım. Hemen burada 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Ve kaydırmayla bağladım. Tekrar boşluğun içine geldim. Şöyle sık iğne yaparak başlayacağım. Ve 2 zincir çektim. Yani kaydırma yapıp 3 zincir de çekebilirsiniz. Şimdi burada bir ikili trabzan yapıyorum. Artık son sırayı yapacağız. Hemen 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Evet. Şimdi sırada 2 trabzana atlıyorum. Hemen şöyle araya batıyorum ve 2 ikili trabzan. Aralarda zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde 2 zincir çektim. Hemen 2 trabzana atlıyorum. Şöyle araya batıyorum ve 2 ikili trabzan. Tekrar 2 trabzan atladım ve 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeye kadar gelelim. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Köşenin içine de yine 2 ikili trabzan yaptım. Burada şu ilkini saymadan şöyle bu kısımda toplamda 9 tane ikişerli trabzan grubumuz oldu. Şimdi bundan sonra birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi köşelerde 2 zincirimiz olduğu için şöyle bir zincir çekip pardon 2 zincir çekiyorum. Şöyle diğer motifimi alacağım hemen. 2 zincir çekiyorum köşelerde, çünkü 3 zincirimiz olduğu zaman sık iğne ile şöyle tığınızdan ilmeği geçirip tekrar bu şekilde alıyorum ve köşenin içine geliyorum. Hemen 2 ikili trabzan. Pardon, ben burada 2 zincir çektikten sonra yaptım. Şöyle bir zincir çektikten sonra yapacaktım. Şimdi bir zincir çektikten sonra da yine ilmeği tığınızdan çıkartıp bu şekilde buradan alıyoruz ve bir zincir çekip aynı şekilde devam edebiliyoruz. Ya da şöyle ilmeği çıkartmak istemezseniz hemen bakın ters yüzleri birbirine bakıyor motiflerin. Şöyle bir zincir çektim. Buraya bir kaydırma yaptım. Sık iğne yapmıyorum. Çünkü 2 zincirimiz var. Bir zincir daha çektim kaydırmadan sonra tekrar köşe boşluğunun içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 ikili trabzanı yaptıktan sonra karşı tarafta şu 2 trabzanı atlıyorum. Şu araya batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar
Geldim. Burada 2 trabzanı atlıyorum. Araya batıyorum. 2 ikili trabzan. Tekrar zincir çekmeden karşı tarafta sıradaki şöyle 2 trabzanı atlıyorum. Araya battım ve bir sık iğne. Tekrar buraya geldim. 2 trabzanı atlıyorum. Araya battım. 2 ikili trabzan. Karşı tarafa geçtim. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi dilerseniz burada da yine ilmeğinizi tığdan çıkarıp şimdi şöyle çıkartıp karşı taraftan alabilirsiniz ama ilmeğinizi çıkartarak yapacaksınız. Bir zincir çekip bu şekilde buradan alıp daha sonra tekrar bir zincir çekmeden sadece bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve buraya gelip 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın böyle olduğu zaman görüntüsü bu şekilde oluyor. Şöyle. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi burada sık iğne yaptığımız zaman aslında bir zincir yerine geçmiş oluyor. Yani kaydırma yaparsak üst üste binme yapar. O yüzden eğer tığınızdan çıkartarak ya da kaydırma yaparak birleştirmek isterseniz o zaman bir zincir çekip o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde devam ediyorum. Sadece 3 tane bakın birleştirme tekniğiyle de yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz son sırada sık iğne sırası yapabilirsiniz. Tekrar trabzan sırası yapabilirsiniz. Her trabzandan sonra ilmeğinizi çıkartarak yine birleştirme yapabilirsiniz. Yani burada hiç fark etmez. Şimdi ben de şaşırdım. Yine ilmeğimi çıkartarak yaptım. Evet, şöyle sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman başlangıçta olduğu gibi 2 ikili trabzan, karşı tarafa yine bir zincir çekiyoruz, bir kaydırma, tekrar bir zincir ve tekrar buraya geliyoruz. Aynı şekilde birleştirme yapmış oluyoruz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Büyük bir motif oldu. Montaj yapmadım ama şu anda biraz uzun oldu sanırım. Evet, diğer birleştirme videolarıma da bakabilirsiniz. Genellikle bütün motiflerin sonunda kısaca birleştirme kısımlarını gösteriyorum. Motifimizin anlatımı bu kadar. Şöyle bu iki renk de birbirine uydu sanırım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.